1974'te bir film geldi ve korku sinemasını sonsuza kadar değiştirdi. Deri Surat yani Leatherface ve ailesinin dehşeti hafızalara kazındı. Ama 12 yıl sonra işler çok daha çılgın, kanlı ve beklenmedik bir şekilde hal aldı. Bugün Tobe Hooper'ın sıra dışı devam filmi Texas Testere Katliamı filminin ikinci bölümünü masaya yatıracağız. Bu film ilk filmin belgeselvari korkusundan çok daha farklı bir yöne giderek vahşi, absürt ve çılgın bir kabusa dönüştü. Peki neden bu kadar farklıydı? Korku ve kara mizahı nasıl harmanladı? Ve en önemlisi neden yıllar sonra bile bir kült klasik haline geldi? Hazırsanız dostlarım, elektrikli testerelerin sesini duymaya başlayabilirsiniz. Çünkü bu videoda Texas Testere Katliamı 2 hakkındaki şimdiye kadar anlatılmayan detaylara ineceğiz. Sen yeni gelen dostum, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı sakın ama sakın unutma. İnternetin altını üstüne getirerek izlediğin filmler hakkında bilmediğin bilgileri bu kanalda bulacaksın. Keyifli seyirler diliyorum. İlk filmde de kara mizah unsurları vardı. Ancak çoğu izleyici bunu fark etmemişti. Tobe Hooper ikinci filmde korkudan çok kara mizahı ve aşırı şiddeti ön plana çıkarmak istemişti. Ancak stüdyo bu konuda tam olarak ne yapacağını bilemedi ve filmin tonunu anlamakta zorlandı. Tom Savini bu filmde kanlı ve grotesk efektleriyle adeta şov yaptı. Derisi yüzülen kurban sahneleri ve Kaptap'ın metal plakası gibi detaylar dönemin en çarpıcı pratik efektlerinden biri olarak öne çıktı. Filmin orijinal senaryosu tamamen farklı bir hikayeye sahipti. Hatta Tobe Hooper'ın ilk fikri filmde korku gecesi tarzı bir tema parkı olması yönündeydi. Ancak bu fikir rafa kaldırıldı ve mevcut hikayeye odaklanıldı. Leatherface'in aile üyeleri Ed Gein gibi gerçek seri katillerden ilham alınarak yazılmıştı. Ancak Texas Testere Katliamı 2 bu karakterleri daha komik ve çılgın bir hale getirerek grotesk bir korku komedisine dönüştürdü. Filmde Lefty Enright karakterini canlandıran Dennis Hopper çekimler sırasında gerçekten çılgın bir haldeydi. Hatta filmin bir sahnesinde gerçek bir testereyi kullanarak setteki dekorları parçaladığı söylenir. Hopper sonradan bu filmi kariyerinin en kötü filmi olarak tanımlasa da izleyiciler onun performansını ikonik bulmaktadır. Film belki de sinema tarihindeki ilk testere düellosuna sahiptir. Leatherface ve Lefty'nin elektrikli testere ile kapışması 80'lerin en unutulmaz korku sahnelerinden biri olarak tarihe geçmiştir. İlk filmin hayranları ikinci bölümün tonuna hazırlıklı değildi. Film gişede başarısız oldu ve eleştirmenler tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Ancak yıllar geçtikçe hayranlar filmi kült bir klasik olarak görmeye başladı. Amerikan Film Derecelendirme Kurulu filmi X-rated yani aşırı şiddet içeriği olarak sınıflandırıldı ve birçok ülkede sansüre uğradı. Aslında film çok daha kanlı sahneler içeriyordu ama bunlar kesildi ve ortaya böyle absürt bir bölüm çıktı. Tıpkı ilk filmde olduğu gibi bu filmde de bazı sahnelerde gerçek insan iskeletleri kullanıldı. Özellikle Sawyer ailesinin saklandığı mağara benzeri mekanda görülen kemiklerin bir kısmının otantik olduğu söylenmektedir.
Bu filmde Leatherface'in maskesi ilk filme kıyasla daha farklı bir tasarıma sahipti. İlk filmde maskeleri farklı ruh hallerine göre değiştirirken bu kez maskesi genç bir kadın yüzüne benzer şekilde tasarlandı. Bunun Leatherface'in filmdeki romantik eğilimlerini yani Stretch'e karşı duyduğu ilginç hisleri yansıtmak için yapıldığı düşünülmektedir. Filmde kullanılan setler o kadar sıcak ve havasızdı ki oyuncular ve ekip sürekli bayılma noktasına kadar gelmişti. Ayrıca sahne tasarımları için kullanılan çürük hayvan parçaları ve kemikler sette dayanılmaz bir koku yaratmaktaydı. Aslında ikinci bölüm sadece bir devam filmi olarak değil, bir üçlemenin ikinci halkası olarak planlanmıştı. Hopper 3. filmde hikayeyi daha absürt ve kanlı bir hale getirmek istiyordu. Ancak gişedeki başarısızlık nedeniyle bu plan rafa kaldırıldı. Filmin ikonik posteri 1985 yılında çıkan The Brickfest kulüp filminin meşhur afişine bir gönderme yapmaktadır. Orijinal filmde gençler nasıl bir arada duruyorsa bu posterde de Leatherface ve ailesi aynı pozu vermektedir. Film 1980'lerdeki slasher filmlerinin daha eğlenceli ve absürt tarafa kaydığı bir dönemde çekilmişti. Yapımcılar Elm Sokağı'nda Kabus serisinin başarısını gördü ve bu bölümün tonunu daha çılgın bir hale getirmişti. Bu yüzden Leatherface, Freddy Krueger gibi daha konuşkan ve ilginç bir karakter haline getirildi. Bazı ülkelerde film aşırı şiddet nedeniyle ağır sansüre uğradı. Hatta İngiltere'de tam 20 yıl boyunca yasaklı kaldı. Ayrıca Tom Savini'nin yaptığı bazı özel efekt sahneleri kayboldu veya hiç yayınlanmadı. Başroldeki Stretch karakterini oynayan Caroline Williams bu rolü alabilmek için Leatherface'ten kaçıyormuş gibi çığlık atarak odadan odaya koştuğu bir seçme performansı sergiledi. Bu enerji sayesinde rolü kazandı ve korku sinemasının en unutulmaz kadın kahramanlarından biri haline geldi. Billy Maseley bir Texas testere katliamı hayranıydı ve Texas Chainsaw Manicure adında eğlenceli bir kısa film çekmişti. Tobe Hooper bu filmi izleyip Maseley'in yeteneğini fark etti ve onu Cop-Top rolüne aldı. Karakter filmde en az Leatherface kadar unutulmaz hale geldi. İşte böyle dostlarım. Texas Testere Katliamı 2 ilk filmin yarattığı saf korkuyu geride bırakıp kan, çılgınlık ve kara mizahla dolu bambaşka bir deneyim sundu. İlk çıktığında anlaşılmasa da yıllar içinde bir kült klasiğe dönüştü. Leatherface'in unutulmaz sahneleri, Tom Savini'nin etkileyici makyaj efektleri ve Dennis Hopper'ın kaotik performansıyla bu film korku sinemasının en çılgın devam filmlerinden biri olarak tarihe geçti. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı sakın unutmayın. Peki dostlarım, sizce bu bölüm mü daha iyiydi yoksa ilk bölüm mü? Cevaplarınızı yorumlarda görmekten hoşnut olacağım. Bir sonraki bilinmeyenler videosunda görüşmek üzere. Daha araştırılacak çok film var. Ben Kapital Burak.